Babam anahtarı kapının üzerinde 2 kere çevirdi. Aklımdaki son sesti bu ses. O gıcırtı. Annem avludaki saksıdan bir avuç toprak aldı. Küçük bir beze sardı bu toprağı. Sımsıkı. Ninem konuşmuyor. O yaşlı zeytin ağacına bakıyordu. Vedalaşmak değildi bu, sanki hafızasına kazıyordu. Bize gidiyoruz demediler. Bize mübadele dediler. Kapı komşumuz da ağlıyordu. Aynıydı kaderler. Babamın yaptığı caminin kubbesine haç dikildi. Köyün girişinde bir bayrak, her köşede çan sesi. Gidin dediler. Bu topraklar artık sizin değil. 1000 yıllık bir rüyadan uyanır gibi gittik. Yürüdük bütün köy, tek bir sessiz kafile. Arkama baktığımda gördüm bacası tütmeyen evler. Sanki köy ölmüştü. Hem de bir gecede. Babamın saçlarında ilk kez aklar gördüm o gecede. Liman bir karınca yuvasıydı, bizler karıncalar. Bağıranlar, ağlayanlar, kaybolan çocuklar. Bizi demir ve pas kokan bir geminin ambarına koydular. Babam hayatında ilk kez denizi görüyordu. Korkuyla bakıyordu o kara suya. Ambar karanlıktı, soğuktu. Tuz, ter ve çaresizlik kokuyordu. Annem o bezdeki toprağı sıkıyordu avucunda. Ninem hala suskundu, dilinde dua. Günlerce o demir kutunun içinde sallandık durduk. Gündüzle geceyi o küçük pencereden anlıyorduk. Kimi hastalandı, yaşlı bir amca o ambarda öldü. Üstüne bir yorgan örttük, anladım ki bizler artık bir yerden bir yere gitmiyorduk. Bizler kayboluyorduk. Hicret gitmek değil, hicret göçmek değil. Hicret gitmekmiş, hicret geri dönmek için. Bu hicret hicret değil, hicret dönmezsen eğer terk ettiğin memleketi geri fethetmek için. Hicret gitmek değil, hicret göçmek değil. Hicret gitmekmiş, hicret geri dönmek için. Bu hicret hicret değil, hicret dönmezsen eğer terk ettiğin memleketi geri fethetmek için. Gemiden indik, burası vatandı ama yabancı bir vatan. Kıyafetler, konuşulan Türkçe farklıydı bizimkinden. Güneş bile farklı ısıtıyordu, sanki her şey değişmişti. Bizi bir trene bindirdiler. Günlerce gittik, sonra bir köyde indirdiler. Burası sizin yeni eviniz dediler. Köy güzeldi ama bizim köyümüz kokmuyordu. Bize verdikleri ev, o da güzeldi ama bizim evimiz değil. İçeride bizden önce gidenlerin ruhu vardı sanki. Duvarda solgun haç izi, mutfakta unutulmuş kekik, avluda devrilmiş bir saksı. Annem ocağı yaktı ilk. Bu ateş bizim ateşimiz değil diye fısıldadı. Babam toprağı avucuna aldı, kokladı, yüzünü buruşturdu. Bu toprak benim dilimden anlamaz dedi. Ninem o gün ilk kez konuştu, sade tek kelime zeytin. İlk hafta kimseyle konuşmadık, yabancıydık. Babam her gün tarlaya gitti ama toprağa küsmüş gibiydi. Annem her gün o evi temizledi ama ağaç izi silinmedi. Sonra bir akşam kapı çalındı. Komşu köyden yaşlı bir kadın, adı Fatma'ymış, elinde bir tas sıcak tarhana. Hiçbir şey söylemedi, sade uzattı anneme. Annemin omuzlarının soğuktan titrediğini gördü. Sırtındaki yün şalı çıkarıp onun omuzlarına örttü. Konuşmadılar, gerek yoktu o yün şalın dokunuşu. O an o çorbanın sıcaklığı bize hoş geldiniz dedi. O an anladım, vatan bir toprak parçası değildi. Vatan soğuk bir kış akşamı, hiç tanımadığın birinin sana uzattığı o bir tas çorbanın sıcaklığıydı. Ninem o bahçeye o gün bir zeytin fidanı dikti. Tutar mı, tutmaz mı bilmiyoruz ama biz artık buradayız. Geldik buraya Kırım'dan, Üsküp'ten, geldik Selanik'ten, Batum'dan, Varna'dan, Kerkük'ten, Gümülcine, Dağıstan, Ahıska, Musul, Halep'ten. Bu Resulün değil, onun ümmetinin hicreti mi? Sade bir şehir değil mi burası? Medine mi? Vatan neresi peki? Türkiye mi, Mekke mi? Hepsi mi? Tamam ama bu hicret midir ki? Bu hicret. Hicret değil. Hicret gitmek değil, hicret göçmek değil. Hicret gitmekmiş, hicret geri dönmek için. Bu hicret hicret değil, hicret dönmezsen eğer terk ettiğin memleketi geri fethetmek için. Hicret gitmek değil, hicret göçmek değil. Hicret gitmekmiş, hicret geri dönmek için. Bu hicret hicret değil, hicret dönmezsen eğer terk ettiğin memleketi geri fethetmek için.